Şu an beni izlerken belki de aylardır tuvalete çıktığınızda kan görüyorsunuz ve kendi kendinize nasılsa basurdur, hemoroiddir deyip geçiyorsunuz. Doktor randevunuzu sürekli erteliyorsunuz. Ya da yıllardır saat gibi işleyen bağırsaklarınız son birkaç aydır tamamen kontrolden çıktı. Bir ishal oluyorsunuz, bir kabız oluyorsunuz. Belki de 50 yaşın üzerindesiniz, hiçbir diyet yapmadığınız halde kilo veriyorsunuz. Veya sabahları yataktan kalkamayacak kadar yorgunsunuz. Ve tahlillerinizde nedeni açıklanamayan bir demir eksikliği var. Lütfen ekranı kaydırmayı bırakın ve bu belirtileri halı altına süpürmekten vazgeçin. Çünkü bu saydıklarım dünyada en sık görülen kanserlerden birinin, bağırsak kanserinin, yani kolon kanserinin size attığı acil durum çağrısı olabilir. Bakın hiçbir doktor size böyle anlatmaz. Gelin hep birlikte tek tek konuşalım. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Önce şu belirti konusunu biraz açalım. Hastalarım bana en çok şu hatayla geliyor. Hocam kanama gördüm ama yıllardır bende hemoroid var, ondandır dedim gitmedim doktora. Bakın ikisi çok karışır. Klozette ve tuvalet kağıdında gördüğünüz o parlak kırmızı veya dışkının içinde karışmış koyu renkli kan sizin için bir kırmızı alarm olmalıdır. Birkaç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. İkinci büyük belirti bağırsak alışkanlıklarındaki değişim. Herkesin bir tuvalet rutini var değil mi? Ama son zamanlarda sürekli bir dolgunluk hissi, tuvalete gidip tam boşalamama hissi yaşıyorsanız ya da dışkınız kalem gibi inceldiyse içeride yolu tıkayan bir şeyler olabilir. Ve en sinsi olanı özellikle bağırsağın sağ tarafına yerleşen tümörler. Dışarıya hiç kanama yapmaz. İçten içe azar azar kanatır. Bu da sizde sinsi bir demir eksikliği anemisi yani kansızlık yapar. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz kadın ve erkek fark etmez durduk yere demiriniz düştüyse sadece kan ilacı alıp geçiştirmeyin. O kanın nereden kaybolduğunu bulmak zorundayız. Ve ilk bakacağımız yer tabii ki bağırsaklardır. Peki bu şikayetleri beklemeden önlem alabilir miyiz? Kesinlikle evet. Hatta en çok istediğimiz şey tam olarak bu. Çünkü kolon kanseri dünden bugüne oluşmaz. Önce bağırsak duvarında polip dediğimiz minik et parçaları belirir. Bunlar yıllar içinde yavaş yavaş sessizce kansere dönüşür. İşte tam bu yüzden tüm dünyada 45 yaş kuralı var. Ailenizde kanser öyküsü yoksa bile, hiçbir şikayetiniz olmasa bile 45 yaşına geldiğinizde o altın standart testi yaptırmalısınız. Neyden bahsediyorum? Tabii ki de kolonoskopi. Hocam ben ondan çok korkuyorum demeyin. Artık uyutularak hiçbir şey hissetmeden yapılan 15-20 dakikalık bir işlem. Kamerayla içeri giriyoruz. Bütün bağırsak duvarını inceliyoruz. Eğer içeride o bahsettiğim polipleri görürsek daha işlem sırasında onları tık diye kesip alıyoruz. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Daha başlamadan o masada bitiriyoruz demek. Yani kolonoskopi sadece hastalığı bulmaz. Aynı zamanda hastalığı da önler. Peki alternatif bir test var mı derseniz buna alternatif olarak dışkıda gizli kan testleri de var. Bunlar da değerlidir. Ama test pozitif çıkarsa herkesin yolu yine o kolonoskopiden geçmek zorunda. Bu anlattığım bulgulardan hangisi sizde var? Yorumlarda belirtin, tek tek değerlendirelim. Acil mi değil mi? Kolonoskopi gerekir mi gerekmez mi? Konuşuruz. Bu anlattığım bilgiler belki de bugün bu videoyu paylaşacağınız, sevdiğiniz bir insanın hayatını kurtaracak. Eğer faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Unutmayın, kansersiz bir yaşam mümkün.